Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok sevilen, çok beğenilen oklavasız, merdanesiz katmer tarifiyle geldim. Kat kat, tel tel, pul pul dökülüyor. Sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Tarifim için ilk olarak yoğurma kabına 1 bardak ılık süt, çeyrek çay kaşığı kadar maya ekliyorum. Katmerinizin biraz daha yumuşak düşmesini sağlayacak. Yaklaşık 1,5 bardak kadar su ekledim. Şöyle bir karıştırdıktan sonra göz kararı olacak şekilde yaklaşık 2 bardak kadar un ekledim. Un üzerine 1 tatlı kaşığı kadar da tuzumu ekledikten sonra yavaş yavaş yoğunlaşıncaya kadar spatula yardımıyla karıştırıyorum. Dilerseniz bu tarifi mayasız olarak da yapabilirsiniz. Maya eklememin sebebi biraz daha içerisinin yumuşak olmasını istiyorum. Zaten tel tel ayrılıyor. İlerleyen dakikalarda videonun sonunda ayrıntılı bir şekilde görebilirsiniz. Bu aşamada hamur gözüme çok az geldi. Toplamda 1,5 bardak kadar su kullandım. Tekrardan biraz su eklemesi yaptım. Kafanız karışmasın. Unu azar azar dikkatli bir şekilde eklemeye özen gösterin. Ben bu tarif için toplamda 5,5 bardak kadar un kullandım. Unun markasına ve kalitesine göre alacağı un miktarı değişebilir. Lütfen kontrollü ekleyin. Hamurumu masaya aldım. Masaya aldıktan sonra 4-5 dakika kadar hamur özlü bir hal alıncaya kadar hamuru yoğurmaya devam ediyorum. Bu tarz tariflerde hamuru ne kadar güzel yoğurursanız yaptığınız hamur işi tariflerinden o kadar memnun kalırsınız. Hamuru hızlıca toparlayıp kenara alırsanız hem lezzet olarak hem görüntü olarak aynı sonucu alamayabilirsiniz. Verdiğim püf noktalarına uyarak hazırlarsanız gerçekten muhteşem oluyor. Burada ben böreklik baklavalık un kullandım. Tezgahta da yaklaşık yarım bardak kadar un kullandım. Dediğim gibi unun markasına ve kalitesine göre alacağı un miktarında değişiklik oluyor. Hamuru yeteri kadar yoğurduktan sonra buzdolabı poşetinin içerisine alıyorum. Yarım saat kadar dinlendiriyorum. Hamurun kıvamını görüyorsunuz. Sakız kıvamına gelinceye kadar güzelce yoğurdum. Yumuşak fakat ele yapışmayan bir hamur oldu. Videoyu tam da buraya kadar izlediyseniz her zaman olduğu gibi sizlerden ricam yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir fikriniz varsa bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımı sevdiğiniz kişilerle de paylaşarak bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Hamuru yarım saat dinlendirdim. Mayalı olduğu için ister istemez poşete biraz yapışabiliyor. Dikkatli bir şekilde poşetin içerisinden çıkartıyorum. Yuvarlak bir forma getirdikten sonra 8 eşit parçaya bölüp bezelerimi hazırlıyorum. Bezeleri ben tavamın büyüklüğüne göre ayarladım. Kullandığım tava 36 santimlik bir tavadır. Bu tarifin özelliği ertesi güne kalsa bile, birkaç gün kalsa bile yumuşaklığını asla kaybetmiyor. Yeter ki açıkta bırakmayın. Bezelerimi hazırlıyorum. Bezelerin rahat bir şekilde açılması için 10 dakika kadar dinlendiriyorum. Üzerini mutlaka bir poşet ile kapatın. Bezelerimi dinlendirdim. Birkaç tane de hazırladım. Şarjım olmadığı için bu aşamadan devam ediyorum. Ben elimle açıyorum. Dilerseniz bu aşamada merdane de kullanabilirsiniz. Hamur kendini çok güzel bir şekilde salmış. O yüzden bu aşamada yağdan çok az destek alarak açıyorum. Hamuru açtıktan sonra yeteri kadar yağlıyorum. Yağ karışımı için 100 gram kadar tereyağını erittim. İçerisine 1 çay bardağı kadar sıvı yağını karıştırdım.
O şekilde kullanıyorum. Dilerseniz sadece sıvı yağlı da yapabilirsiniz. İçerisine biraz un kavurup karıştırabilirsiniz. Veya kavurmadan da yine yağın içerisine karıştırabilirsiniz. Unu karıştırmamızın sebebi katların birbirinin üzerinden kolay bir şekilde kaymaması için. Katladım. Hemen ilk defa deneyenler için bir tane daha hazırlıyorum. Yağı her yerine değecek şekilde güzelce sürdüm. Bu şekilde sürdükten sonra kolay bir şekilde içerisindeki katı yağın donmasını istiyorsanız bir tepsiye aktarın. Daha sonra tepsiyi bir 10 dakika kadar buzdolabının aşağısında bekletin. Oda ısısında da tamamen bekleyebilirsiniz. İçerisindeki katı yağın tamamen donması gerekiyor. Ben tepsiye aktardım. Bir 10 dakika kadar buzdolabında dinlendirdim. Üzerinin kesinlikle hava almaması gerekiyor. Hamur çatlayabiliyor o aşamada. Bundan destek alarak bu aşamada merdane kullanıyorum. Ama isterseniz sadece elinizle de bu şekilde büyütebilirsiniz. Tamamen tercihi size bırakıyorum. Tepsideki haliyle buzdolabında bekletebilirsiniz. Sabah kaldığınız yerden devam edip bu şekilde hazırlayabilirsiniz. Çok fazla kabarmaması için mayayı bir tık daha azaltabilirsiniz veya hiç kullanmayabilirsiniz. Videolarımda yapmış olduğum tariflerin elimden geldiği kadarıyla püf noktalarını vermeye çalışıyorum. Ama yine de aklınıza takılan herhangi bir şey olursa yorumlara yazarsanız gördüğüm zaman sizlere dönüş sağlarım. Yine aynı zamanda videonun altındaki açıklama kısmına malzeme listesini tam not olarak ekleyeceğim. Dilerseniz oradan da bakabilirsiniz. Tavayı iyice ısıttım. Altını çok az sıvı yağ ile fırça yardımıyla yağladım. Katmeri yerleştirdim. Katmeri ben orta ateşte pişiriyorum. Kontrollü bir şekilde pişiriyorum. Ara ara yükseltiyorum. Ara ara altını kısıyorum. Her yerinin eşit bir şekilde kızarması için bu şekilde çevirerek pişiriyorum. Pişerken kabarması gerekiyor. İçerisinin de buharlı pişmesi için. İçerisi kat kat tel tel oluyor. Baklava yufkasından bile daha incecik oluyor. Videonun sonunda ayrıntılı bir şekilde gösterdim. Ayrıca birçok tarife kanalımdan ulaşabilirsiniz. Kete tarifleri, baklava tarifleri, su böreği tarifi, mantı tarifi çok sevilen, çok beğenilen içli köfte tariflerime de yine kanalımdan ulaşabilirsiniz. Tariflerimi gönül rahatlığı ile deneyebilirsiniz. Beğenmediğim, defalarca kez uygulamadığım hiçbir tarifi kanalımda yayınlamıyorum. Yağ sürmemin sebebi dışının çıtır çıtır olmasını sağlıyor. Dilerseniz çok az kullanabilirsiniz veya hiç kullanmayabilirsiniz. Daha yağsız yapmak isterseniz kontrollü bir şekilde pişiriyorum. Daha sonra keserek servis ediyorum. Dilediğiniz gibi servis edebilirsiniz. Ilıkken yendiği zaman, sıcakken yendiği zaman çok daha güzel oluyor. İsterseniz dondurucuda istediğiniz kadar saklayabilirsiniz. Sizler katmerin güzelliğini izlerken bu arada ben de videonun sonuna gelmek üzereyim. Sizlere veda edeyim. Bir videonun, bir tarifin daha sonuna geldim. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.